Selamlar. Depresyon sonradan icat edilmiş çağın hastalığı gibi gözükse de evvelden beri olan ama adı konmayan bir hastalık. Birkaç saat ya da birkaç gün süren moral bozukluğu değil, hastalık. Depresyon sırasında kişinin algıları değişiyor. İlgi duyduğu her şeyden elini eteğini çekiyor kişi. Hayata karşı isteksiz ve ilgisizleşiyor. Mutsuz ve hüzünlü hali devamlı oluyor. Hayattan tat alma, zevk alma duyguları adeta kapanmış gibi. Yaptığı işleri, görüşmeleri, arkadaş toplantılarını ya yapmak istemiyor, gitmiyor ya da bir görev gibi keyifsizce mecburen yapmaya çalışıyor. Etrafındaki insanlar onların bu hallerini, surat asmalarını fark ediyorlar ama genelde yardımcı olamıyorlar. Kişi evden çıkmak istemeyen, kimseyle görüşmek istemeyen, hep uyumak isteyen ve hep geçmiş olayları düşünen, olumsuz, yüzü asık birine dönüşüyor. Genelde çok uyuyorlar ya da uykusuz geceler geçiriyorlar. Ya çok yiyip kilo alıyorlar ya da bir deri bir kemiğe bürünüyorlar. Ruh halleri o kadar dibe batmış gibi ki bu halin artık kendinden hiç geçmeyeceğine, böyle kalacağına inanmaya başlıyor kişi. İnandıkça da korkusu, depresyonu ilerliyor. İşin içinden çıkamayacağım paniği onları sorunların üstüne gitmek yerine daha da kaçmak, saklanmak hatta ilaçlara sarılıp medet ummaya kadar götürüyor. Değil problemlerini, sorunlarını çözmek, günlük işlerini bile yapamaz hale geliyorlar. İlerledikçe banyo yapmak, temizlik yapmak bile zor geliyor onlara. Vesvese iyice yoğunlaştığı, arttığı için de olumsuz düşünceler kişiyi ele geçiriyor. Depresyondaki kişi her şeyi kötüye genellediği için herkes kötü, her yaşanan kötü, anlamsız diyor. Çünkü içindeki ses düzelmeyeceğini söyleyip duruyor ona. Kişi kendini değersiz, bir şeyleri halledemeyen, yetersiz biri olarak görüyor. Bu yetersizlik hissi, özgüven düşüklüğü hem depresyona sebep oluyor hem de depresyonu ilerletiyor. Gelecek kaygısı kişinin içinde tırmanıyor. Gördüğünüz gibi kişinin depresyondayken yaşadıkları az buz şeyler değil. Aman geçer, çok da önemseme diyerek onların yaşadıklarını anlamamak, basite almak hastalığı düzeltmiyor. Hatta anlaşılmadıklarını hissettikleri için bu kişiler daha çok içlerine kapanıyorlar. Bazen kendisinin depresyonda olduğunu anlamayan kişi duygularını bastırıp kendini zorluyor. Rol yapmaya çalışıyor etrafındaki insanlara. Uzun süre kendi yok, duyguları yok bir halde yaşayabiliyor. Ama duygularını bastırıp yok saymak depresyonu gidermiyor. Kişi içinde bulunduğu, yaşadığı hayattan memnun olmadığı sürece iyileşemiyor. Depresyonu görmezden gele gele sonrasında depresyon fiziksel hastalıklar olarak baş gösteriyor. Başım ağrıyor, midem ağrıyor, sırtım ağrıyor, başım dönüyor diye doktor gezmesine sebep oluyor. Hatta uzun süren depresyon kronikleşiyor, maazallah intihar etmeye kadar götürebiliyor hastayı. Ya da bu yaşamak istememe durumu erken yaşta ölüme neden oluyor. Çünkü kalp ve organlar bu kadar ağır yükü taşıyamayacağına kanaat getirirse ölümü çağırıyor. Tanıdığım bir kadın vardı, yaşadığı hayata çilelere katlanamıyor ama değiştirmek için de hiçbir şey yapmıyordu. Ümidini her şeyden kesmişti. Ondan istenen bütün rolleri oynuyor, bütün ağır görevlerini yerine getiriyordu. Kayınvalidesi de eşi de ona çok kötü davranıyorlardı. Sanki bedeni orada çalışıyor ama ruhu yokmuş gibi. Bastırılmış bir hayatı, bastırılmış duygularıyla ümitsizce yaşıyordu. 35 yaşında kanserden vefat ettiğinde küçücük 3 yavrusunu da gerisinde bıraktı. Hiç teşhis konmadı belki ona depresyondasın diye ama olan ayan beyan ortadaydı. Depresyonun sebepleri bayağı fazla. Genellikle kaygılar üst üste binince yoğun kaygılar depresyonu beraberinde getiriyor. Kişi içinde bulunduğu anı yaşayamaz hale geliyor. Anne babada her an tetikte olmalıyız, kötü bir şeyler olabilir kaygıları varsa çocuklara da yansıyor bu inanç. Kötü şeyler olabilir beklentisi yoğun stres üretiyor. Sevgi eksikliği, değer saygı görmeme durumları, çevresinde sevilmediğini hissetmek, hor görülmek. Kişi bunlara daha fazla katlanamıyor. Özellikle gençlerde bu intihar sebebi. Sevmediği bir iş ortamında çalışmak, nefret ettiğiniz işiniz sizi hasta ediyor. İşsiz kalırım korkusuyla bu işe devam etmek bütün bir hayatınızı ve sağlığınızı etkiliyor. Sevmediği, anlaşamadığı kayınvalideyle aynı evde oturup memnuniyetsiz bir hayat depresyona sürüklüyor. Aşırı yoğun tempoda çalışma hayatı, yoğun stres altında kalmak, kendine vakit ayıramamak depresyon sebebi. Boşluğa düşme, hedefsiz, amaçsız bir hayat, sabah yataktan kalkmak için bir amacının olmaması, filmlerdeki hayatlara özenmek, kendi hayatını beğenmemek ama hiçbir şey yapmamak,
kişiyi boşluğa düşürüyor. Sonuç yine depresyon. Her şeyi elde edip doyumsuzlaşma durumu var. Her şeye sahip kişiler de depresyona girebiliyor. Yaptıkları hiçbir faaliyetten artık keyif almamaya başlıyorlar. Çocukken sorumluluk verilmeden el bebek gül bebek büyütülme durumları, yani kişinin kendini hayata hazır hissedememesi en ufak bir zorlukta geri kaçmaya neden oluyor. Evlenmek, çalışmak, çocuk sahibi olmak, bu sorumluluklar ağır geliyor, korkutuyor kişiyi. Sadece dünyalık yetiştirdiğimiz çocuklarımız aradıklarını bulamayınca, Allah inancı eksik olduğu için boşluğa düşüyorlar. Kalpleri ancak Allah'ın zikriyle huzur bulduğu halde şu anki toplumumuzun yaşayış biçimi kalpleri bomboş bırakıyor. Zikirsiz, ibadetsiz beden ve ruh hastalanıyor. Mecburum, zorundayım duygularıyla yaşayan kişi zorundalıklardan bunalıyor. Durumu değiştiremeyeceğine inandığı için depresyon başlıyor. Oysa kafasındaki bu mecburum kalıbını bir kırsa değişim başlayacak. Ama önce fark etmesi gerekiyor. Başkalarının mutluluğu için, sizi takdir etmeleri için yaşamayın. Kendilerini başkalarının gözünden seyredenler kendileri olamazlar. Benliklerini, ne istediklerini, neyi sevdiklerini, kendi hedeflerini anlayamadan, aramadan yaşarlar. Her şeyi kendimizi sevmeye başlamakla, kendi terbiyemizle meşgul olmakla yoluna girmeye başlıyor. Kendimi seviyorum demeniz yeterli değil. Her gün gözlerinizin derinliklerine bakın ve kendinizle konuşun. Değerli olduğunuzu, o içerideki seni sevdiğinizi söyleyin. Bunu her gün azıcık zamanınızı ayırarak yapın lütfen. Kontrolcü insanlar, her şeye ben müdahale etmeden düzgün olmaz diye her şeye koşmaya yetmeye çalışan insanlar da depresyonu çağırıyorlar hayatlarına. Mükemmel olsun derken fıtrata aykırı olan bu kontrolcülük zaten başlı başına bir sorun. Kendilerini de etrafındakileri de bıktırıyorlar bu durumdan. Yavaş yavaş adımlar atarak bunu kendiniz de fark edip değiştirmeye başlamanız lazım. Kontrolcü kişilerin kendilerini fark etmeleri, kendi üstlerine düşen kadarını yapmaları ve gerisini ve sonucu tevekkül ederek Allah'a bırakmaları zamanla iyileşmelerini sağlayacaktır. Bilgisayar oyunları başta zararsız gözükse de zamanla kişinin içinde boşluk oluşturduğu için ve bağımlılık yaptığı için depresyona sürüklüyor insanları. Hayattan, yaptıkları hiçbir şeyden keyif almayan robotlara dönüşüyorlar. Artık büyük küçük herkesin bağımlılığı haline gelen bilgisayar oyunları çağın akıl tutulması olarak değerlendiriliyor. Eğer siz de bu tür oyunlara tutkunsanız yol yakınken vazgeçin. Boş zamanlarınızı değerlendirecek başka aktiviteler bulun kendinize. Bağımlılığa düştükten sonra bırakmak oldukça zor bir durum çünkü. Depresyona devam edeceğiz. Çare ve çözümlerine yoğunlaşacağız. Sormak ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazın bize. Şimdilik bu kadar. Selamlar, hoşça kalın.